Şimdi bazılarınız Solo Leveling animesinin zaten bir hikayesi var, bize ne anlatacaksın diyor. Eğer animeyi sizler savaştıkça güçlenen birisini görerek izliyorsanız büyük bir yanılgı içerisindesiniz demektir. Öyleyse uyanmak için gözlerinizi kapatın. Uyan. Solo Leveling ezik denecek kadar güçsüz, ancak bu güçsüzlüğün arkasında uyanmayı bekleyen cesaretli ve fedakar birisinin hikayesini barındırıyor. Eğer bu hikayede, daha doğrusu animenin bize anlatmak istediği felsefik alt metinden bir şeyler anlamak istiyorsanız animeyi izlemenize gerek yok. Bu animeyi anlamak için kişisel hayatınızda bazı durumlar ile karşılaşmış olmanız gerekiyor. Yoksa siz animeyi 20 defa izleseniz de hiçbir şey anlamayacaksınız. Karakterimizin adı Jinwoo. Bu karaktere bakıldığında çelimsiz ve yüzünde ürkek bakışları olan biri olarak tanımlayabilirsiniz. Eğer kısaca animenin hikayesine bakacak olursak da 10 yıl önce dünyanın belirli yerlerinde bazı geçitler açılmaya başladı. Bu geçitlerin içinde ise tuhaf yaratıklar bulunmakta. Yaratıklar ise normal insan yapımı silah ile öldürülemiyor. Bu varlıklara etki eden tek şey büyülü nesneler. Bu geçitlerin belirmesiyle beraber insanlar da bazı tuhaf değişiklikler meydana gelmeye başladı. Bazı insanların büyü gücü adı verilen yetenekleri uyanmaya ve özel yapım silahları kullanabilme fırsatı doğdu. Ancak bir sorun vardı. Bu yaratıkların ve geçitlerin kendi içerisinde bir tür level sistemi bulunmaktaydı. İnsanlar ise yine aynı karakterler ve geçitler gibi seviye sistemine sahipti. Bu seviyeler S'den başlayıp E seviyesine kadar ilerlemekteydi. Eğer bu geçitlere avcı adı verilen büyüsü uyanmış insanlar girip içinde bulunan boss'u kesebilir ise geçit kapanır ve dünyadaki hayat devam eder. Ancak geçit insanlar girmeden ve boss kesilmeden çöker ise işte o zaman büyük tehlike ortaya çıkar. Yaratıklar dünyaya sızar ve çocuklar da dahil olmak üzere canlı olan her şeye zarar verir. Şu an için bu geçitlerin neden açıldığı, yaratıkların nereden geldiği veya bu olayların neden var olduğuna dair bir bilgi yok. Ancak teoriler var. Bu teorilerin benim felsefik açımı birleştirirsek oldukça mantıklı hale geleceğini fark edeceksiniz. Animenin kısaca mantığı bu şekilde. Peki ya bu felsefe neyi amaçlıyor? Bunu anlayabilmek için Jinwoo karakterine yeniden dönmemiz gerek. Kendisinin bir babası yok. Sahip olduğu şeylerden birkaçı hasta ve sürekli uyuyan bir anneye, lisede okuyan ve bakmak zorunda olduğu bir kız kardeşe, aynı zamanda ödemesi gereken kira, hastane masrafları, okul giderleri ve evin temel ihtiyaçları gibi yükü ağır durumlara sahip olması. Nasıl? Kendinize ait böyle sorumluluklarınız olsaydı ne hissederdiniz? Eğer bunun empatisini yapmaya çalışıyorsanız yaşamadan bilemezsiniz. Konuya dönecek olursak da Jinwoo karakterimiz tüm bu sorumlulukların altında cılız bedeniyle birlikte hem psikolojik hem de fiziksel olarak eziliyor. Kendisi animede bahsi geçen E sınıfı diye tabir edilen en düşük seviyedeki avcılardan bir tanesi. Öyle ki ne savaşacak gücü ne de savaşta kullanabileceği doğru düzgün bir silahı yok. Bu silahlara sahip olabilmek için de paraya ihtiyaç var. Bu sıradan bir şey gibi durabilir, ancak eğer o geçitten canlı çıkabilirseniz veya o riski, korkuyu ve acıyı yaşamaya cesaretiniz varsa girebilirsiniz. Ancak hiçbiri bir bilgisayar oyunu değil ve eğer ölürseniz ölürsünüz. Peki ya bu bir bilgisayar oyunu ise bunu nasıl anlayabilirsiniz ki? Hikaye burada böldüğüm için çok üzgünüm. Sadece bu emeğimin karşılığı olarak videoyu beğenebilir, yorumlarda özellikle bu anime hakkındaki fikirlerinizi belirtebilir, kanalıma hala abone değilsen de abone olabilirsin. Katıl üyelerine ayrıcalıklı olarak videomuzu ilk izleyerek beklemek zorunda olmadan erişebilirsin. Ve en önemlisi bu kanala maddi destek verebilirsin. Sayının bu kadar artması beni heyecanlandırdığı için de bir aylık erken erişim videoları gelecektir. Sohbet ve teoriler için ise Discord sunucuma gelmeyi unutma diyerek ben Masalcı Dede, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Jinwoo karakterimiz
hem hasta olan annesine hem de lisede okuyan kız kardeşine bakmak için birçok işte çalışmak zorunda kaldı. Ancak çalıştığı işlerde hep başarısız oldu. En sonki işi olan inşaatta çalışma esnasında ise aşırı yavaş olduğu için patronları onu azarladı. Kendisinin bir avcı olabileceğini öğrendiğinde ise işi bırakıp avcı ruhsatı alarak bu geçitlere girmeye ve yaratıkları öldürmeye başladı. Ancak karakterimiz o kadar pasif ve güçsüz ki ne silah alacak parası ne de yaratıkları öldürecek yeteneğe sahip. Her şeye rağmen mecbur olduğu için bunu yapmaya devam etmekte. Yine ekip ile birlikte geçitten geçen ve elindeki küçük bıçak ile yaratıkları öldürmeye çalışan karakterimiz bulundukları mahzenin daha derinlerinde bir mağara keşfederler. Bu keşif sonrası bilinmeyene gitmek için oylama yapılır. Karakterimizin +1 oyu ile mahzene girmeye karar verilir. Girdikleri mahzenin sonunda devasa bir kapı, o kapının içinde ise tuhaf heykeller görülür. Bu heykellerin ne olduğunu anlayamadan mabedin ortasına gelmiş bulunduklarını fark edemezler. Kapı birden kapanır ve akabinde tahta duran yaratık birden ekibimize saldırır. O odanın içerisinde ise kural listesi bulunmaktadır. Bu kural listesinde yazanları yerine getirmezler ise o odadaki herkes ölecektir. Kural 1. Tanrı'ya tapın. Kural 2. Tanrı'ya övgüler sun. Kural 3. Tanrı'ya inan. Eğer tüm bu kuralları yerine getirmezseniz o odadan sağ çıkamazsınız. Ancak başlarda bunu anlamayan ekip büyük bir çoğunluğunu kaybedecek ve büyük bir korkuya kapılacaktır. Karakterimiz bir şekilde kuralları yerine getirerek takımdan bazı kişilerin kurtarılmasına vesile olmuştur. Ancak her şeyin sonunda kural 3 olan Tanrı'ya inan kuralını yerine getirmek için bir adet kurban gereklidir. Kahramanımız oldukça yaralı olduğu için ekibi tarafından ölüme terk edilir. Sunakta ölmeyi bekleyen karakter son sözleri ise son bir şans olur. Karakterimiz uyandığında ise kendisini hastanede, kopan uzuvlarının ise yerinde olduğunu fark eder. Hikayenin geri kalanını anlatmaya gerek yok. Çünkü halihazırda bize animede olanlar değil, animenin bize ne aktarmak istediği önemli. Burada anlamamız gereken bir nokta var. İkinci uyanış. Peki bu ikinci uyanış ne? Genel olarak çok az karakterin sahip olabileceği ve öldükten sonra yeniden dirilip eski haline gelebileceği çok nadir bir durum. Ancak bu yeniden uyanışın iyi bir tarafı da var. Nasıl daha güçlenebileceği ve neler yaparak yeteneklerini geliştirebileceğini öğretmekte. Bir nevi bir oyunun rehberi gibi düşünebiliriz. Karakterimiz bu rehber aracılığıyla 10 kilometre koşuyor, 100 adet şınav ve mekik çekiyor ve fiziksel olarak güçlenmeye başlıyor. Bu görevlerini yerine getirmeye başlayan karakter kimseler tarafından görülmeyen ancak karakter tarafından görülebilen bir tür puanlama sistemiyle ödüllendirilir. Her bir level sonrasında ise karakter daha çok güçlenir. Bu kısımlar önemli çünkü birazdan hayati olarak anlatacağım felsefenin temel niteliklerini oluşturmakta. Karakter bu görevler vasıtasıyla yeteneklerini, zihnini, bedenini ve diğer birçok şeyi güçlendirirken aynı zamanda ruhsal olarak da güçleniyor. Böylelikle daha iyi işlere girerek daha fazla para kazanıp ailesini daha iyi şartlarda hayat sunabiliyor. Böylelikle bu animenin genel gidişatı bu şekilde devam ediyor. Şimdi gelelim asıl olaya. Birçok insan hayatı boyunca birçok zorlukla karşılaşmakta. Aynı bu karakterimiz gibi belki hasta bir anneye, bir kız kardeşe, bir evi geçindirmeye veya daha birçok zorluklara karşı gelmeye çalışıyor. Bunları oldukça zor şartlarda yerine getirmeye çalışıyorlar. Şimdi hayatınızdaki insanları şöyle bir gözden geçirin. Bazı insanlar duruş açısından yaşları küçük olmasına rağmen çok olgundur. Yüzlerinde ise bir ağırlık vardır. Bizler bu insanlara genel olarak ağırbaşlı olarak nitelendiririz. Bu ağırbaşlılığın nedenlerinden bir tanesi ise küçük yaşta çekmiş olduğu zorluklardır. Kimi insan bu zorlukları başarıyla üstesinden gelir ancak bazıları ise bu yükün altında ezilir. Ancak bu zorluk yaşamış insanların iyi taraflarından bir tanesi ise hayata olgunlukla bakıp aşırı duygusal yaklaşmayıp tam tersi temkinli bir şekilde ve özgüvenle hareket etmesidir. Bazıları için bu bir narsistlik veya ego olarak varsayılabilir. Ancak sizlere şöyle bir örnek veya soru yöneltmek istiyorum.
Sizler tecrübe ettiğiniz olaylara yaklaşırken panik içinde mi yaklaşıyorsunuz yoksa kendinizden emin soğukkanlılıkla mı hareket ediyorsunuz? Eğer bunun cevabı soğukkanlılık ise tecrübelerinizden ders çıkarmışsınızdır. Ancak bunun cevabı panik ise hala daha ders çıkarmanız gereken bazı olaylar var demektir. Tıpkı karakterimiz gibi bizler de hayatımızın bazı noktalarında birçok zorlukla ve taşıyamayacağımızı düşündüğümüz zorluklarla karşılaşırız. Kimi zaman pes eder, kimi zaman ise bu zorluklara karşı savaşırız. İşte animenin bize anlatmak istediği en önemli ve bize defalarca kez gösterilen olaylarda savaşmamız gerektiği ve olaylara karşı kendinden emin ve soğukkanlı bir şekilde hareket etmemiz. Evet, belki karakterimiz animede bulunan ikinci uyanış ile daha önceleri sahip olmadığı özellikleri edinmiş olabilir. Ancak bizler bir bilgisayar oyununda değiliz. Hayatımızda tecrübe ettiğimiz her şey bizi fiziksel ve zihinsel olarak etkiliyor. Eğer bir hata yaparsak bunun geri dönüşü mümkün değil. Karakterimizin her savaştığı zindanda veyahut da karşılaştığı her zorlukta vermiş olduğu adil kararlar, cesaretli duruşu, kendinden ödün vermesi, iyiliğin yolundan gitmesi ve bunun gibi varsayabileceğimiz birçok şey onun zihinsel ve psikolojik olarak gelişmesine ve hayatı daha kolay hale getirmesine olanak tanıyor. Aslında teorik olarak baktığımızda karakterimiz ikincil uyanış ile birlikte önceleri yapmaktan çekindiği ve korktuğu olaylara daha cesaretli ve daha temkinli yaklaşıyor. Unutmayın, birçok insanın ikinci bir şansı yoktur. Tek kullanımlık haklarınızı iyi değerlendirmeniz gerekmektedir. Animenin bizlere anlatmak istediği özel noktalardan bir tanesi de hayata ikinci bir defa gelme şansımızın olmadığı ve bunu iyi bir biçimde kullanmamız gerektiğidir. Bazen risk almamız gerekiyor. Bazen cesaretli bir şekilde davranmamız gerekiyor. Tıpkı animede bulunan karakterimiz gibi girmiş olduğu zindanlardan belki de sağ çıkamayabilir. Ancak o risk almayı tercih ediyor. Çünkü bakması gereken bir annesi, ödemesi gereken fatura ve kiraları, okumasına yardım etmesi gereken bir kız kardeşi var. Karakterimizin neredeyse kaybedecek çok şeyi olduğu gibi aslında hiçbir şey yok. Yani kaybedeceği ve değer verdiği kişilerin olması sanki kaybedecek hiçbir şeyi olmadığı gibi davranmasına neden oluyor. Çünkü buna mecbur. Ancak animede ve özellikle kendi hayatımı uyarladığımda fark ettiğim bir olay var. Hayattan tecrübe kazandıkça ve bazı olaylara soğukkanlı bir şekilde hareket edince sanki içimden bazı duyguların öldüğünü fark ediyorum. Aynı karakterimizde olduğu gibi içimde boşluk artmaya başlıyor. Güçlendikçe karşılaştıkları yaratıklar veya kötü insanlar onu duygusal olarak etkileyemiyor. O sadece onların acizliğine gülümsüyor. Şimdi kendinize şu soruyu sorun. Özellikle de hayatı zor yaşamış ve çevresi tarafından ağırbaşlı olarak nitelendirilen insanlara soruyorum. Sizler güçlendikçe içinizdeki hangi duyguyu feda etmeniz gerekti?